Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks uygulama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu uygulamada sizler için somun sıkma anahtarı çiziyorum. ...13-17 somun sıkma anahtarı çizeceğiz. Ölçüler görmüş olduğunuz üzere karşımızda. Bu ölçüleri kullanıp sizler için oldukça basit bir yolla çizimi tamamlayacağız. İlk olarak üst düzlemde skeç açıyorum. Ardından sol dairemi orijine yerleştiriyorum. Daha sonrasında şöyle bir referans çizgisi kullanacağım. Merkezimiz olacak bu. Ardından buraya da bir daire yerleştiriyorum. Şu uzunluğum 110 mm. Ardından bunu yardımcı geometri yapıyorum. Şu dairem 29 olacak. Şu dairem 32 olacak. Şurada bir slotum var. Merkez çizeceğiz şu şekilde. 55 mm, 6,5 mm ve ardından şu görmüş olduğunuz merkezi öteleyeceğim arkadaşlar. Çift taraf olacak, bir directional, toplam 11 mm olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Ardından trim komutuyla şuraları trimleyelim arkadaşlar. Daha sonrasında yay atacağım. Bakın şu noktalara teğet olacak. Bu şekilde yayı bırakıyorum. İlişkilendirmeleri birazdan tanımlayacağım. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle olsun. Şimdi bu çizgiye teğet. Bu daireye teğet. Buna teğet. Ve aynı şekilde buna teğet. Akıllı ölçümlendirmeye giriyorum. Şurası 47 olacak. Ardından tekrar giriyorum. Burası da 23 olacak. Görmüş olduğunuz gibi tam tanımlı hale geldi. Şuna ihtiyacım yok. Bunu trimleyelim ama yine de kalsın istiyorum. Yardımcı geometri olarak tut diyorum. Burayı da yine aynı şekilde. Şimdi aynı işlemi alt kenar için de yapacağım. Ben bunu aynalamak istemiyorum zaten basit olduğu için. Çünkü aynaladığımız zaman bazı problemlerle karşılaştım. Bununla bunu da teğet yapıyorum. Bakın bununla da bunu teğet yapıyorum. Bununla bunu eşitliyorum. Bununla bunu eşitliyorum. Bununla bu kenarı teğet yapıyorum. Bununla bunu teğet yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şeklim hazır. Bunları da trimleyelim. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde trimleyelim. Ve onaylıyorum. Şimdi bunlar 5,5 olacak. 11 yapmış. Toplam 11'de. Evet, görmüş olduğunuz gibi şeklim neredeyse hazır. Şimdi şuraya şu şekilde bakın. Bir çizim yapacağım. Ardından 3 nokta yayım. Bu yayımın yarıçapı 13 olacak. Bunlar birbirine paralel olacak. Bu arası 17 mm olacak. Ardından burası 16,98'miş. Bu iki kenar eşit. Şurası 10,10. Bakın ardından ben şunu tam ortalamak istiyorum. Bu aslında ölçüleri ben yanlış girmiş olabilirim bir önceki çizimde. Yani şöyle söyleyeyim, şu aradaki mesafe eşit olsun istiyorum her iki tarafta da. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Orta nokta diyorum, yardımcı geometri diyorum. Bakın bu orta noktam olacak. Bu şekilde bir çap çiziyorum arkadaşlar. Ardından bunlar paralel olsun diyorum. Bu şekilde oynuyor. Şimdi tekrar bakın şu orta noktadan buraya bir dikme indiriyorum. Bu orta noktayı da birleştiriyorum. Bu ikisi birbirine aynı doğrultuda olsun diyorum. Yani düz olsun. Bunları da yardımcı geometri yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu anahtar ağzım tam olarak eşit olmuş oldu her iki yandan da. Hatta bir önceki çizime baktığım zaman 15,57 olarak görüyorum. Şu mesafeyi bir bakalım burada ne kadarmış. Şu şekilde göstereyim. 15,16'ymış. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta da uygulayacağız. Tekrar çizim yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu iki kenarım eşit olacak. Şu 9 olacak. Ardından bunlar birbirine paralel olacak. Yine aynı şekilde buraya da bir yardımcı geometri çizmek istiyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında bu buna paralel olacak. Bu açıklığım 13 mm olacak. Ardından şu orta noktadan buraya bir dikme indiriyorum. Bu orta noktadan buraya bir bağlantı yapıyorum ve bu ikisini aynı doğrultuda diyorum. Şurası 12,73. Ve şurası 10,8.
0.9. Görmüş olduğunuz gibi çizimim tamamlandı. Şuraları da silebilirim. Trim yapıyorum. Diğer tarafı da silelim. Bu şekilde çizimi tamamlamış olduk. Şimdi katılama kısmı işin eğlenceli kısmı. Şöyle göstereyim. Bakın bu çizimi orta düzlem olarak alacağım. Yani şöyle kör olmayacak, orta düzlem olacak. Her iki yönde de toplam bir uzunluğum olacak. Şimdi ilk olarak tamamını seçip en düşük kalınlık ne kadar? Yani şu orta kısımdan bahsediyorum çünkü bu ortası girintili. Birazdan anlayacaksınız. Burayı seçiyorum, burayı seçiyorum, burayı ve burayı seçiyorum. Bu ortanın et kalınlığı 1.6. Bu şekilde onaylıyorum arkadaşlar. Çift yönde bir katılama işlemi gerçekleştirmiş olduk. Ardından bu çizimi görünür yapacağım. Tekrar extrude'la katı oluşturmaya giriyorum. Bu sefer bakın bu ortayla işim bitti. Bu ortanın zaten kalınlığı bu kadar olacaktı. Bunun üzerine diğer yüzeyleri extrude etmem gerekiyor. Şunları bir silelim. Bakın şurası, şurası ve burası. Toplam 3 milimetre olacak. Hem yukarı hem aşağı katılama işlemi yapıyor. Bu şekilde onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası tam istediğim şekilde kaldı. Şimdi ek olarak çıkıntı neresi var? Şu kafa kısımları var. Tekrar Extrude'a tıklıyorum. Bu çizimi seçiyorum. Bakın burada hemen seçti. Şu ikisini seçip toplam kalınlığım 5 milimetre olacak. Ardından çizimi gizliyorum. Perspektifi açalım. Materyal atıyorum. Bu şekilde işlemim tamamlandı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi somun sıkma anahtarımız tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.